Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var. Onunla başlayacağım. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Şöyle göstereyim. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek eklememiz gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayıp modelimizi başlayabiliriz arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Evet, şöyle sayalım hemen ilmeklerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ilmek benim için yeterli. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastiksiz başlayacağım ben. İsterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Modelde kıvrılma olmuyor. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Lastikte yaparsanız lastiğin yani ön yüzünde modeli kurmaya başlıyoruz. Evet. Sıra sonuna kenar ilmeğimi de ördüm. Sıra sonunda birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, ikinci ilmeğin bakın ikinci ilmeğin arka boşluğundan. Şöyle göstereyim. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. Çıkarttığım ilmeği tekrar şişime taktım ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini düz ördüm. Kestim yani tekrar tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Çıkarttığım tek ilmeği de tekrar sol şişime takarak arkasındaki ilmeği de aldım. İki ilmeği yine düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Bir ilmek doladım. 1, 2. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Çıkarttığım ilmeği de tekrar sol şişime taktım ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bir ilmek doladım. Son 3 ilmeğimiz kaldı. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartıyorum. Şu şekilde alıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Çıkarttığım bu tek ilmeği de tekrar sol şişime takıyorum ve arkasındaki ilmeği de alarak yine ikisini bir düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Kenar ilmeğini örüyorum. Sıra başında dolamadan
model kurmaya başlamıştım. Sıra sonunda şu şekilde artırmayı unutmayın arkadaşlar. Modelde ilmek sayımız eksilmesin. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde önden alarak ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani. Ters örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şu öndeki ajurlu ilmeğimiz olacak. Ajurlu ilmek ve arkasındakini ikisini bir aldım. Ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. İpimi öne aldım. Bu 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şu 2 ilmeği ikisini bir alıyoruz. Şu ajurlu ilmeğimiz önde olacak. Bakın ona dikkat edin. Onunla ve arkasındaki ilmeği bir aldım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Şu tek kalan ilmeğimi de düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzünde modelimizde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son sıramız model 4 sıradan oluşmakta. Oldukça kolay bir model gördüğünüz gibi. İlerledikçe model kendini tam gösterecek. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet. Bir kez modeli kurduk. Bakın modelimiz şöyle yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bence şöyle harika bir görüntüsü var. Modelimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 1. sıra ön yüzünde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek sayısından oluşmakta. 4 sırada model kurulumunda kullanıyoruz. Yani 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapıyoruz. Şimdi 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2. sıra arka yüzüne geçtik modelin. Şimdi burada farklı işlemimiz var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan şöyle girerek bir ilmek çıkartıyorum. Aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yani tek ilmeğe düşürüyorum burada. Çıkarttığım tek ilmeği de tekrar şişime takıyorum. Arkasındaki ilmeği de alarak yine bunun ikisini bir örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Şu şekilde. Bir kez doladım. Sıra başında bakın artırma yapmamıştım. Bu işlemleri yaptıktan sonra bir kez doladım. Aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Aldım. Bu 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Çıkardığım tek olan ilmeğimi de tekrar şişime aldım. Sol şişime. Arkasındaki ilmeği de alarak bunun ikisini de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Aynı şekilde devam ediyorum. 2. sıra arka yüzündeyim.
Bir doladım. Son 3 ilmeğim var. Onda da aynı. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şöyle aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Çıkarttığım ilmeği tekrar sol şişime aldım. Arkasındaki ilmekle beraber yine ikisini bir düz ördüm. Bir kez dolamayı unutmayalım. Önce doladım, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Buna dikkat edelim. İlmek sayımız eksilmesin. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne alıyorum kendimden tarafa. Bu ajurlu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği de alarak ters örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Bir kez doladım, artırma yaptım. Arkasındaki ilmeği de düz ördüm. Bu 2 ilmeğimi ikisini bir ters örerek kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım, bir düz ördüm. 2 ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Bakın şöyle yavaş yavaş kendini göstermeye başladı model. Bence harika bir model. Bir de çekim öncesi şöyle bir parça yaptım. Onu göstereyim hemen size. Bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bunu beraber yaptık. Şöyle. Bunu da daha önce yaptım. Bunu da lastiksiz yaptım bakın. Yani modelde kıvrılma olmuyor. Model lastik istemiyor ama isterseniz lastik de kullanabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle kabarık kabarık güzel bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olur. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka, süveter, şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.